Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Orgazm olamıyorsan işte nedeni videomuzun 3. bölümüne geldik. Kadınlar neden orgazm olamıyorlar? Bunları tek tek irdeleyip konuşuyoruz. Bir kadının orgazm olabilmesi için partnerini yani erkeğini güçlü ve saygı duyulan biri olarak görmesi gerekiyor. Erkeğine saygı duymalı. Saygı duymayan bir kadın kendini ona teslim edemez. Teslim edemediği için de gevşeyemez. Ayrıca bunun dışında kadın eğer eşine öfke duyuyorsa o zaman da orgazm sorunu yaşayabilir. Özellikle bazı kadınlarda babaya karşı bir öfke varsa, babayı eşine aktarım yapıyorsa o zaman o öfke partnere aktarıldığı için kadın cinsellik sırasında rahatlayıp gevşeyemez. Zihni, o bilinçaltı süreçleri engel olur. Kadın orgazm olma konusunda zorluk yaşar. 15. madde sosyokültürel nedenler. Kadının cinsel arzu ve isteklerini ifade etmesi gerekli. Eğer toplumdaki inançlar, değer yargıları, tutumlar, kadının yetiştirilme tarzı, çocukluk dönemine ait işte suçluluk, günahkarlık, ayıp, pis gibi duygular varsa kadın bu duygularla kendine bir bedel ödetir. Bu bedel de, bu suçluluk, günahkarlık duyguları da bedel de kendine orgazm olamamak olabilir. Bunu kadın bilinçli yapmaz, bilinçaltı süreçleri yapar. Bir başka bedel de kadın kendini orgazma layık görmez. Mutlu olmayı, haz almayı kendine layık görmez. Ondan dolayı da bu temelde yatan suçluluk ve günahkarlık duygularına duygusal aşamada psikologla beraber bir çalışma yapmak gerekiyor ki kadın bu kitlenmenin önüne geçebilsin. 16. madde olumsuz aile tutumları. Aslında bu bir önceki maddeyle biraz bağlantılı ama şöyle biraz açıklamak istiyorum. Diyelim ki kadın çok tutucu, çok katı bir aile ortamında yetişti. Hatta çevresi de böyle, toplum da böyle. Cinsellik konuşulmuyor, tabu olarak görülüyor. Cinsel iletişim kesinlikle yasak. Özellikle gelişim döneminde bir genç kız kendi bedeniyle ilgili de çevresinden böyle olumsuz mesajlar aldıysa, işte şişmansın, çirkinsin, işte cinsel yaşamlarıyla ilgili utanç duymalarına neden olacak, suçluluk duymalarına neden olacak mesajları aldıysa bu kadınlarda da orgazm sorunları olur mu efendim? Olur. Bunların da çözümüne cinsel terapi çözüm var. Onun için mutlaka önemseyin. Geldik 17. maddeye, Elektra kompleksi. Aslında buna böyle bu başlı başına bir video konusu, hatta kitaplar konusu. Elektra kompleksi. Ama kısaca bir cümle açıklamak istiyorum. Cinsel ilişki sırasında orgazm olamama başarı korkusuyla bağlantılı. Kadın bilinç dışında işte o psikodinamik süreçlerde babaya sahip olmayla ilgili fantazileri var. Bundan dolayı da çocukluk döneminde anneyle rekabet halinde. Bu fantazide başarılı olursa annesi kendini ağır bir şekilde cezalandıracak. Ona olan sevgisini kesecek, onu terk edecek diye korkar. Bundan dolayı da erkek partneri baba aktarımı yapar. Onunla olan ilişkide orgazma ulaşırsa anneyle girilen mücadeleyi kazanacak anlamına gelir. Ve bunu kazanmaması gerekir çünkü ensest yasak. Orgazmın engellenmesi ve bilinç dışı ruhsal çatışma tarafından belirlenmiş bir süreç olabilir. Elektra kompleksi yaşayan kız çocukları babalarıyla aralarında çatışmalar, problemler ya da tam tersi çok güçlü bağlar olabilir. Böyle bir sorununuzun olup olmadığını siz bilemezsiniz. Nasıl bilinir? Bu çok uzun psikolojik tedaviler, psikodinamik, psikoterapist süreçlerinden sonra belli olur. Böyle bir sorun varsa bununla ilgili psikologla böyle uzun süren seanslar yapmanız gerekiyor. Bunun olup olmadığını da şu anda kendiniz anlamanız çok da mümkün değil. 18. madde. Kadının utanması, suçluluk hissetmesi, günahkarlık hissetmesi. Bu duygular içinde kadın cinsellikten zevk almayı ve kadının orgazm olmasını zorlaştırır. Şimdi utanma duygusu çoğu kadında var. Bizim toplum gibi toplumlarda özellikle var. Ve bu duygu cinsel hazzı da engelleyici bir duygu. Suçluluk ve günahkarlık duyguları da aynı utanma gibi çok güçlü anti-afrodizyak etkilere sahip. Şimdi utanma duygusu olan da kişi kendine bir eksiklik, bir yetersizlik hisseder. Ama suçluluk ve günahkarlık duygularında ise bundan daha fazlası var. Kendinin cezalandırılması gerektiği düşüncesi hakim. Bunlar bilinçaltı süreçlerle yaşanır. Yani kişi bunun farkında değildir. Yanlış bir şey yaptığında, sınırları aştığında, işte ahlaki değerlere zarar verdiğine dair zihninde bir inanç var ve kendini suçlaması var. Cezalandırmada, cinsellikte bunun en önemli yolu cinsel yetersizliğin 4 altısı var. Kaygı, utanma, suçluluk duygusu ve öfke.
Bunların 4'ü ortaya çıktığı zaman olumsuz geri beslenme mekanizmalarıyla daha çok yetersizlik oluşturur. Kadın da bedeninde kendini gösterir ama düşüncelerinde gösteremez. Yani kadın bunun farkında değildir. Bastırılmış duygulardır ve bu duygular cinselliğin temel düşmanlarıdır. Bastırma mekanizması kişiyi rahatsız eden işte dürtü, duygu, deneyim, bunların hepsi bilinçaltına itilir ve bastırılır. Bilinçli şekilde işte bunlar korunmaya çalışılır. İşte diyelim ki travmatik anılar bastırılarak unutulmaya çalışılır. Bunlar aktif olarak kişinin bilincine ulaşmayan travmatik yaşantılar ve duygulardır. Bilinç dışında yani bilinçaltında varlıklarını sürdürürler ve kişiyi farklı şekillerde kendilerinden haberdar ederler. Ve bunun en güzel yollarından biri de ne yazık ki orgazm sorunları. Birçok kadın orgazm sorunun arka planında, çocukluğunda, ilk gençlik yıllarında yaşadıkları travmatik anıların izlerine ait duyguları bulmak mümkündür. Bunlarla ilgili de mutlaka cinsel terapisten destek almanız gerekiyor. 19. maddeye geldik. Aşırı utangaçlık. Yani cinsel konularda rahat olamayan, rahat konuşamayan, sıkılgan kişilerde de cinsel heyecanlarını kontrol altında tutmaya çalışırlar. Yani bir konsantre olamazlar. O utangaçlıktan dolayı da kendilerini performanslarına da çok güvenemezler. Ondan dolayı da cinsellikten kaçınabilirler. Bu kişilerin yani aşırı utangaçlık içinde olan kadınların eşleri de bu utangaçlık davranışlarından ne yazık ki kötü etkilenirler. Bazı erkekler de işte bu durumla dalga geçer, alay eder, utandırır, motive etmek yerine daha çok incitir. Aslında bindikleri dalı keserler, farkında değiller. Eğer eşinizde aşırı utangaçlık varsa sakın beyler bunları yapmayın. Son maddeye geldik. Düşük eğitim düzeyi, inanışlar, cinsel deneyimler ve bu konuda suçluluk duyma. Şimdi kadında anksiyeteye neden olan her şey orgazmı olumsuz etkiliyor ve bunlar psikososyal etmenler arasında nedir? İşte anksiyete, depresyon, beden algısı, kendini çirkin görmesi, duygusal durumları, işte bilişsel durumları, bunların hepsi kadının orgazmını etkiliyor. Kadın ve eşi cinsellikle ilgili iletişim halinde olmalı. İletişim yetersizliği olması, kadının cinsel deneyim konusunda yetersizliği, karşılıklı olarak eşiyle memnuniyetsizliği, evlilikle ilgili, ilişkiyle ilgili diğer etmenler çiftlerin orgazm sorunlarına neden olur. Kadının çocukluk yaşamında fiziksel, ruhsal, cinsel istismarları, erişkin döneminde yaşadığı cinsel istismar öyküleri, cinselliğe dair algıladığı zihindeki olumsuz duyguların, düşüncelerin hepsi orgazm bozukluklarına neden olur efendim. Kadın orgazmı çok karmaşık ve temelinde ne kadar çok sorun olduğunu gördük. Ne kadar çok sorun, o kadar çok tedavi yöntemi demek. Aslında temelinde hepsi cinsel terapiye dayanıyor. Kadının bir kere orgazm olmayı istemesi gerekiyor. Kendini orgazma layık görmesi gerekiyor. Sosyal, hukuk, dini, tıbbi her açıdan orgazma kendini layık görmesi ve hakkını talep etmesi gerekiyor. Bu noktada da sevgili beyler lütfen karınıza, eşlerinize, partnerlerinize destek olun. Bir videonun daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle efendim.